Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere bronz ve smoky tonlarda bir göz makyajıyla birlikte ışıl ışıl bir yüz makyajı göstermek istiyorum. İlk olarak cildimi makyaj için hazırlayarak başlıyorum. Kullanacağım ilk ürün Too Faced Hangover 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray. Hemen ardından nemlendirme işlemi uyguluyorum. Bunun için de tercihim Dr. Jart Ceramide Krem. Gördüğünüz gibi üründen biraz alıp yüzüme masaj yaparak yediriyorum. Şimdi sırada primer işlemi var. Benim bu makyajımda tercihim Marc Jacobs Perfecting Coconut Face Primer. Bu ürünü yine Marc Jacobs'ın diğer bir ürünü olan Dewdrops Coconut Gel Highlighter ile karıştırıp bütün yüzüme uyguluyorum. Yine her zamanki gibi yüzümdeki örtmek istediğim kırmızılıklar ve benzeri noktalar için NARS Soft Matte Complete kapatıcı kullanıyorum. Benim kullandığım vanilya tonunda olanı. Gördüğünüz gibi parmağımla çok az miktarda alıp bu noktaları kapatıyorum. Fondöten işlemi için Make Up Forever Ultra HD fondöten cildime uygun olan 115 numarasını tercih ediyorum. Siz de benim gibi öncesinde ürünü elinizde biraz ısıtırsanız yüze uygulamak daha kolay oluyor. Ardından ürünü yüzümdeki değişik noktaları dağıtıp Beauty Blender'ımla yediriyorum. Fondötenden sonra Becca Aqua Luminous Perfecting kapatıcımı göz altı bölgeme uyguluyorum. Benim kullandığımın tonu porselen. Ardından yine vanilya tonunda olan L'Oreal True Match kapatıcımı burun kemeri, çene ucu ve alın bölgeme sürüyorum. Yine Beauty Blender'ımla yüzümün kalanına doğru dağıtıyorum. Burada önemli olan bir diğer nokta, göz altı bölgem ve göz kapaklarımda ürün fazlası kalmaması. Gözaltı bölgemdeki kapatıcımı sabitlemek için Too Faced pudra kullanıyorum. Uygulamadan önce Beauty Blender'ımla son bir kez dokunarak çizgilenme olmadığından emin oluyorum. Yüzümün geri kalanını sabitlemek için de yine aynı pudrayı kullanıyorum. Sırada bronzlaştırma ve konturlama işlemi aynı anda yapan bir ürün olan Hourglass Ambient Lighting Palette var. Paletteki en koyu ton olan Radiant Light'ı el Magic kemiklerimin altına, alnıma, çene kenarlarıma ve boyunuma uyguluyorum.
Kontur etkisini daha da artırmak için Elmagic kemiklerimi Benefit Hula Light bronzerimle, burnumda Bahama Mama bronzerimle konturluyorum. Bunun için gördüğünüz gibi ilk olarak burun kemerim boyunca 2 çizgi çiziyor ve yanlara doğru yediriyorum. Sonraki adım ise aydınlatma işlemi. Bunun için Make Up Forever'ın Pro Light Fusion'ını kullanıyorum. Benim kullandığım ürünün 2 numara tonunda olanı. Ürünün yüzündeki tepe noktalar olan elmacık kemiklerime, burun kemerime, dudak üstü bölgeme ve kaşlarımın üstündeki bölgeye uyguluyorum. Yüzüme daha sıcak bir görünüm vermek için ise büyük fırçamı alıyorum ve daha önce konturladığım yerlere Urban Decay Jean-Michel Basquiat Blush paletimin üzerindeki Jawbone tonuyla bronzing yapıyorum. Allık olarak tercihim NARS Unfiltered 2 Cheek Palette. Ben özellikle favorim olan Undefeated ve Fame tonlarını karıştırarak uyguluyorum. Hemen ardından kaşlara geçiyorum. İlk olarak NYX Micro Kaş kalemimin tarak kısmıyla kaşlarımı tarıyorum. Sonra kalem tarafına geçip kıl görünümü verecek ufak darbelerle yoğun bir kaş görüntüsü oluşturuyorum. Son olarak da kaşlarımı sabitlemek için Maybelline Brow Drama Sculpting maskaramın benim kaş rengime uygun olan Dark Blonde tonunu uyguluyorum. Şimdi ise bana göre bu makyajın spesiyeli olan göz makyajına geçiyorum. Başta da söylediğim gibi bu sefer dumanlı bir görünüm elde etmeye çalışacağım. İlk olarak Anastasia Beverly Hills Subculture paletimin üzerindeki Roxy tonunu kriz çizgime güzelce uyguluyorum. Görünümü derinleştirmek için ise yine Anastasia Beverly Hills'in diğer paleti Modern Renaissance paletin üzerindeki Real Guard tonunu bir önceki tonumun üzerine yediriyorum. Geçişleri yumuşatmak için temiz bir fırça ile tüm göz bölgemden bir kez daha geçiyorum. Kriz bölgeme bronz görünümü vermek için ise Huda Beauty Desert Dusk paletimin üzerindeki amber tonu kullanıyorum.
Hemen ardından tekrar Subculture paletimi alıyorum ve gölgeleme fırçamla paletimin üzerindeki kahverengi saç tonunu tüm göz kapağıma uyguluyorum. Kriz bölgemdeki tonla arasındaki geçişin çizgisiz görünmesi için küçük gölgeleme fırçamla göz kapağımın orta bölgesine paletimin üzerindeki adorn tonu uyguluyorum. Göz kapağımdaki altın tonun yoğunluğu beni tatmin etmedi. O yüzden fırçama Too Faced spreyimi sıkıp farımı yeniden uyguluyorum. Tekrar kahverengi tonuma dönüyorum ve altın rengindeki alanın kenarlarına karıştıracak şekilde uyguluyorum. Aynı şekilde ilk fırçamı tekrar alıp göz çevremi fırçalıyorum. Sonra gözaltı bölgeme Anastasia Beverly Hills paletimin üzerindeki Cyprus Amber tonu ve smudger fırçamla dumanlı bir görünüm veriyorum. Bu noktada smoky görünümü vurgulamak için Huda Beauty Desert Dusk paletimin üzerindeki Blood Moon tonunu kalem fırçamla yine bölgeye uyguluyorum. Kaş kemiği bölgesini aydınlatmak içinse yine yüzümde daha önce kullandığım Make Up For Ever'ın Pro Light Fusion Highlighter'ını kullanıyorum. Eyeliner olarak tercihim de Kat Von D Trooper Liner. Makyajımı sabitlemek için tüm yüzüme Too Faced'ın Hangover 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray'i sıkıyorum. Üst kirpiklerimi dolgunlaştırmak için sırasıyla Maybelline's Big Shot Mascara ve Too Faced Better Than Sex Mascara uyguluyorum ve dudaklara geçiyorum. İlk olarak Too Faced'ın Melt Chocolate rujunu sürüyorum. Ben özellikle daha sıcak bir kahve tonu istediğim için üzerinden bir de marun tonundaki Catrice rujumla geçiyorum. Son olarak da dudak üstü çizgimi Make Up For Ever highlighter ile aydınlatıp makyajımı bitiriyorum. Böylece videomun sonuna geldik. Buna benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.